Ömer Seyfettin ve ilk namaz. Şimdi muhiti tesellisinden ne kadar uzak bulunduğum annem. Dünyada en sevdiğim bu vücudu muhterem. İşte hatır ediyorum. Hatırlıyorum yani. 15 sene evvel beni ilk sabah namazına kaldırmış idi. Galiba yine böyle bir kıştı. Onun odasına bitişik olan küçük odamdaki küçük karyolamda uyurken, alnımı okşayan nazik eliyle, nazik ince parmaklarıyla, saçlarımı tarayarak, "Haydi Ömerciğim kalk" demişti. "Kalk haydi yavrucuğum." Ben gözlerimi açmıştım köşedeki yazıhanemin üzerinde, yanan küçük kandili, ah bunu unutamam. Bu bir kedi kafasıydı. 2 pencereli olan odamın beyaz, muşamba perdelerinin esmerliklerini aydınlatıyor ve yeşil camdan gözleriyle bakıyordu. "Fakat anneciğim" demiştim daha gece. "Yok yavrucuğum, saat geldi, vakit geçer" diye koltuklarımdan tutarak kaldırdı. İçi faninalı küçük terliklerimi giyerek ve gözlerimi yumruklarımla ovuşturarak onu takip ettim. Karanlık sofadan bir lahzada geçerek odasına girdik. Bağdaş kurmuş bir zenciye benzeyen siyah ve alçak soba gürüldeyerek yanıyordu. Pervin de kalkmış. Pervin hizmetçimizdi. Elindeki sarı güğümü sobanın üzerinden indiriyordu. Onun kalkacağına hiç ihtimal veremezdim. Annem demişti ki Pervin her sabah kalkar. Ben hiç kalkmadığım halde onun her sabah kalkmasına taaccüp ettim, şaşırdım. Hırkamı çıkardılar, kollarımı sıvadılar, abdest leğeninin yanına çömeldim. Anneciğim öyle yorulursun diye büyük bir iskemleyi altıma koydu. Ona oturdum. "Haydi besmele çek." Pervin ılık suyu ellerime döküyor. Annem başucumda. Yüzünü, kollarını yine 3 defa diye fısıldıyor. Unuttukça hani başına mes gibi ihsarlarla yanlışlarımı bana tekrar ettiriyordu. Abdest bitince annemle beraber yavaş bir sesle namaz dualarını okuyarak kollarımı ve yüzümü kuruladık. Pervin de ayaklarımı kuruladı ve çoraplarımı giydirdi. Isınmak için sobanın önüne gitmiştim. Arkama dönünce annemi arakiye seccadeyi açıyor gördüm. Sonra başına yeşil başörtüsünü örterek beni çağırmıştı. "Gel." Gittim. Küçücük ben. Onunla bir seccadede bir yavru, samimiyet ve saadetiyle o muazzez, hassas anne vücudunun yanında durdum. 2 lakırtı ile bana yapacağımı, evvelden öğrettiklerini tekrar etti. 2 rekat sünnet. "Gece öğrendiklerini zammet, unutmadın ya." "Hayır, haydi." O iftitah tekbirini ellerini omuzlarına kaldırarak kadın gibi yaparken ben de gayri ihtiyari onu taklit etmiştim. Sünneti bitirdikten sonra bana gözlerinin nuşin, o tatlı ve hafiz yani tesirli bir tebessümü ile gülerek "Yavrum" demişti, "sen kadın mısın? Kadınlar öyle başlar, sen erkeksin. Ellerini kulaklarına götüreceksin." Ve hararetli elleriyle benim küçük ellerimi kulaklarıma kaldırarak "İşte böyle" diyerek erkek iftitahını öğretti. Ben de tekbiri öyle alıp annemden farkımı, niçin erkek olduğumu, erkek olmanın yalnız küçük kızları dövmek ve onlara hakim olmaktan başka da farkları olacağını düşünerek namazı bitirdim. Dua ederken sordum ki, "Nasıl dua edeceğim anne?" O
O dua ediyor ve dudakları hareket ettikçe başörtüsü de ihtisas eder gibi oluyordu. Titriyordu yani. Başını salladı. Duasını bitirdikten sonra daha hala hatırımda. Evvela İslam olduğum için ey Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri, sana hamd ederim de. Sonra vatanımızın düşmanlarını perişan etmeni senden istirham ederim de. Sonra da bütün eziyet çeken, hasta olan, felakette bulunan, fakir olan Müslümanların selamet ve sıhhatlerini senden temenni ederim de. Kendin için kendi iyi olman ve şeytanın yalanlarına aldanmaman için dua et. Demişti ben bu basit ve Türkçe duayı annemin dolabındaki birbiri üstüne duran ve karıştırmaklığım dua kitaplarıdır. Sakın ilişme ihtariyle daima men olunan, yıpranmış, Arapça ve Esreli üstünlü kitapları derhatır ederek, yani hatırlayarak içimden söyledim. Fatiha. Annem seccadeyi toplayarak bana uyuyup uyumayacağımı sordu. Uykum var mıydı bunu bilmiyordum, cevap vermedim. Haydi öyleyse git kitabını getir, dersini dinleyeyim peki. Artık esmer ve duman gibi bir aydınlıkla tenevvür eden, yani aydınlanan sofadan hızla geçtim. Odamın perdeleri biraz beyazlaşmış, küçük gece kandilinin yeşil gözleri sönerek, siyah iki nokta gibi kalmış, sanki geceleri kendisine bakarak uyuduğum bu kedi kafası ölmüş, terki hayat etmişti. Yazıhanemin üstünde açık duran kitabımı kaptım. Annemin yanına koştum, hiç yanlışım çıkmadı. Annem geceleri derdi ki, yatmazdan evvel dersini 3 defa oku yavrum. Uyurken melaikeler sana onu öğretir. O melaikeler bu gece de uykumda bana dersimi öğretmişlerdi. Annem müşfik, yani şefkatli aferinlerle saçlarımı okşadı ve daha mektebe çok vakit var diye beni kendi yatağına yatırdı. Uykum yoktu, anneme bakıyordum. Yeşil başörtüsü başında, bu zulmeti münevvere, bu aydınlık karanlığı içinde bir hayal gibi hareket ederek Kur'an'ını aldı ve pencerenin kenarına geniş sedire oturarak muhtes ve rakik, yani titrek ve ince sesiyle tilavete başladı. Annemi bir meleğe benzetiyordum. Bu tahayyülle melaikeleri düşünerek Kur'an okuyan annemin şimdi etrafına toplanmaları gereken melaikeleri müşahede ediyorum. Zannederek dalıyordum. O görülemeyen melaike kanatlarının saçlarıma, annemin şimdi Kur'an tutan ince parmaklarıyla okşadığı sarı ve çok saçlarıma dokunduklarını hisseder gibi oluyor ve dalıyordum.